Çin'de iktidarı ele geçirmek isteyen gerilla güçlerinin başındaki Mao Zedong, 1942 yılında Çin halkına gerilla savaşını basitleştirerek anlatmak için kendi kültürlerinde yer alan Demir Prenses ve Maymun Kral'ın hikayesini kullanır. Hikayeye göre dışarıdan zarar verilmesi neredeyse imkansız olan Demir Prenses, hikayedeki halka zulmetmekteydi. Ve bu zulümden kurtulmak isteyen halkın savunucusu durumundaki Maymun Kral, Demir Prenses ile çeşitli defalarca doğrudan yüzleşmiş ancak bir türlü sonuç alamamıştı. İşte bunun yerine kendisini bir böceğe dönüştürmeyi seçmişti en sonunda Maymun Kral. Ve böceğe dönüşerek küçülmesiyle Demir Prenses'in midesine girmenin bir yolunu bulan Maymun Kral, Demir Prenses'e içeriden zarar vermeye başlar. Bu noktadan sonra bulunması neredeyse imkansız olan ya da saptanıp atılması için vücudun da önemli bölümüne zarar verilmesini gerektiren bir durum içerisinde Maymun Kral küçük ama istikrarlı darbelerle Demir Prenses'e büyük zarar vermeye başlar ve en nihayetinde de onu içeriden çökertmeyi başarır. Mao gerçekten çok iyi bir hikaye seçmiş çünkü bu hikaye gerilla savaşını ortaya çıkaran mantığı da gerilla savaşının nasıl yürütüldüğünü de çok iyi özetliyor. Biz de bu videoda gerilla savaşının en ünlü örneği durumundaki Vietnam Savaşı ile önce gerilla savaşının uygulamasını, ardından da gerilla savaşlarının arkasında yatan mantığı konuşacağız. O halde hadi başlayalım. Vietnam'daki mücadelenin hikayesi emperyalizmden kurtulmaya çalışan bu toplumun bağımsızlık savaşına kadar gitmekte. Emperyalizm döneminde Fransız himayesi altındaki Hindi-Çin'i bölgesi 1950'lere geldiğimizde bile hala emperyalizmin etkisinden kurtulmak için mücadele veriyordu. Bölgedeki sömürgeci güç olan Fransızlara karşı ülkede bulunan kapitalist milliyetçiler ve komünistler bir araya gelmiş, ülkedeki bu emperyalist gücü kovmak için birlikte bir bağımsızlık mücadelesi veriyorlardı. Bununla birlikte mücadelelerinde başarı kazanmaya başlayıp da Fransızları kovduktan sonra ülkenin nasıl yönetileceği meselesi yavaş yavaş gündeme gelmeye başladıkça bu birlikte hareket eden grupların da arasındaki farklar iyice belirginleşmeye başlamıştı. Kuzeyde yoğunlaşan komünistler ve güneyde yoğunlaşan milliyetçiler yavaş yavaş birbirlerine de cephe almaya başlamışlardı. İşte bu cepheleşme zamanla bir iç savaşa evrildi. Ve en nihayetinde de 1954 yılında Fransızların bölgeden çekilme kararı almasıyla paralel bu iç savaş iyice alevlendi. İşte bu alevlenme süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgeye adım adım müdahil olma sürecinin başlangıcını oluşturdu. ABD'nin kendisinden uzaktaki bu küçük ülkeye ilgi duymasının tek bir sebebi vardı. Soğuk Savaş. Herkes Amerika'nın Vietnam'a müdahil olma sürecini başkanları David Eisenhower tarafından ortaya atılan domino teorisi üzerinden anlatır. Ama aslında Amerika'nın bölgeye olan yaklaşımını ilk kez dillendiren kişi Bowling teorisi ile Stewart Alsop olmuştur. Hem de domino teorisinden çok daha önce. Alsop'a göre Çin'de başlayan devrim bowling lobutları gibi önce komşu bölgeleri, ardından da bir arka sıranın devrilmesi gibi daha geniş bölgeyi ve en sonunda en arkadaki dörtlü sıranın da devrilmesi gibi tüm Asya kıtasının komünizme kaptırılması anlamına gelebilecekti. İşte bu nedenle Çin'de başlayan devrim diğer bölgelere yayılmadan Amerika hemen önlem almalıydı. Yoksa bir yayılma süreci başlarsa sonra bütün kıtaya yayılması an meselesi olacaktı. İşte Başkan Eisenhower bu teoriyi domino taşlarının yavaşça başlayıp giderek ivmelenen şekilde birbirini yıkması gibi tüm ülkelerin teker teker komünizme geçeceği durum olarak tanımladı. Ve tıpkı Alsop'un önerdiği gibi yayılmayı daha başında durdurmak için nerede güçlü bir komünist hareket varsa karşı tarafa destek vereceklerini açıkladı. Ve ilk önlem alınan bölgede Vietnam'dı. ABD'nin bu mücadeleye dahli adım adım olmuştu. İlk adımda Güney Vietnam güçlerine askeri yardım malzemesi ve para yolladılar. Yani doğrudan kendileri çatışmanın içine girmediler bu adımda. Fakat bu yardımlar ile bir sonuç alınamamış ve Amerikalılar bunu Güney Vietnamlıların konuyla ilgili tecrübesizliğinden ya da yetersizliğinden kaynaklandığını değerlendirmişlerdi. Bu değerlendirmenin sonucu ise bölgeye ikinci adımda askeri uzmanların gönderilmesi oldu. Fakat Amerikan askeri uzmanlarının gönderilmesi sonrasında da bir yanıt alınamaması ve ayrıca bu uzmanların yazdığı raporlardan da çıkarılan sonuç bölgeye teknik anlamda, askeri teçhizat anlamında
çok daha ciddi bir yığınak yapılması sonucu olmuştu ki bu da Amerika'nın 3. adımını getirecekti zaten bölgeye dair. Çünkü raporlarda da belirtildiği üzere karşı tarafın savaşım şeklinde 2 tane önemli fark vardı. Bunların birincisi bütünleşik ve saptanabilir bir ordunun söz konusu olmamasıydı. Küçük birlikler bitmek bilmez vurkaçlar yapıyorlar, ani saldırılarla küçük zararlar verdikten sonra kayboluyorlardı. Sivil halkın arasında kim savaşçı, kim ilgisiz bulmak imkansız oluyordu. İkinci olarak ise karşı taraf doğrudan karşılarına çıkmak yerine düşmanın kendi alanlarının içine girmesine izin veriyordu. Böylece çok geniş bir alana yayılan Güney Vietnam güçlerini küçük parçalara bölmüş oluyorlar ve kendi istedikleri zamanda vurabiliyorlardı. Yani düşmanları kesin bir zafer peşinde koşmuyor gibiydi. Aksine karşı tarafı üstüne çekip karşı taraf pes edene kadar bitmek bilmeyen bir savaşın içine çekmek ister gibilerdi. Bu raporların Amerikan karar alıcıları açısından yanıtı son derece netti. Karşı tarafı saldırı yapmadan önce ya da en azından saldırı yapıyorken yakalamak ve ardından kaçmasına izin vermeden de vurabilmek için teknolojik üstünlüğü kullanmak. İşte bunu yapmak için helikopterler ve uçaklardan oluşan bir kuvvet Vietnam'a gönderilmeye başladı. Buna eşlik eden ilk askerler de Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının öncülleri olmaya başladılar. İşte böylece Amerika 3. adımını da atmıştı sürece müdahil olmak anlamında. Ne var ki bu da yeterli olmuyordu. Kuzey Vietnamlılar Çinlilerden aldıkları teknolojileri de kullanarak bu kez çok sayıda helikopteri ve hatta uçağı vurmaya başlamışlardı. Üstüne üstlük Vietnam'ın coğrafyası sık ormanlar ve havadan gözlemlenmesi zor alanlardan oluştuğu için bu grupları da saptamak neredeyse imkansız oluyordu. Böylece bir süre sonra Amerikalılar açısından ekonomik ve politik anlamda bir kara delik oluşmaya başlamıştı. Kuzey Vietnamlıların destekçi ülkelerden neredeyse bedavaya aldıkları silahlarla milyonlarca dolar değerindeki askeri araçlar vurulmakta, aynı zamanda Amerikan askerleri öldürülmeye başlamaktaydı artık. Ve vurulan her uçakta, düşürülen her helikopterde, ölen her Amerikan askerinde Amerika'nın bu savaşa neden girdiği sorgulanmaya başlamıştı. Bu nedenle Amerikalı karar vericiler sorunun hızlı bir şekilde de çözülmesini ihtiyacı duydukları için konunun ancak tam bir saha hakimiyetiyle çözülebileceği düşüncesine kapıldılar. Bunun tek bir anlamı vardı. Amerikan askerleri sahaya sürülmeye başlayacaktı. Böylece 1962'de 5000 kişi civarında olan Amerikan askeri personeli 1968'de tam 500 bin kişiyi geçmişti Vietnam'da. Ve Amerika'nın toplamda Vietnam'a göndereceği asker sayısı 2 milyon kişiyi geçecekti. Böylece 4. ve son adımını da atmıştı müdahillikte ABD ama bu adımda da bir türlü istenilen sonucu alamıyordu. Hatta karşı taraf daha da güçleniyordu. Bunun üzerine birçoğu savaş suçu durumunda da olan birçok uygulama devreye sokuldu ya da göz yumuldu. Toplu işkenceler, bazı askerlerin tecavüz ve katliam gibi uygulamalarına göz yumulması ve karşı tarafa avantaj sağladığı düşünülen toprak örtüsünü yok etmek için yangın bombaları atılması ve toprakların zehirlenmesi. Tüm bunların sonucunda ABD'nin Vietnamlılardan aldığı daha çok nefret, daha çok katılım ve bunların sonucunda en az 60 bin Amerikan askerinin öldürülmesi, çok daha fazlasının yaralanması ya da savaş sonrası sendromlar yaşaması, 2500 civarında uçak ve 7500 civarında helikopterin yok edilmesi olmuştu. Ek olarak gerek o dönemde televizyonların yaygınlaşması ve savaşın haberlerden öğrenilmesi, gerekse Vietnam'dan dönen askerlerin gözlemlenmesi sonucunda Amerikan kamuoyunda da büyük bir savaş karşıtlığı oluşmuştu. İşte bütün bunların sonucunda girdiği politik ve ekonomik kara deliği gören ABD nihayetinde savaştan çekilme kararı aldı. Böylece Kuzey Vietnamlılar farklı bir strateji ile sonuç almış oldular. Kendilerinden çok daha üstün durumdaki güç ile doğrudan karşılaşmak yerine onların yıpranmasını ve en nihayetinde de pes etmesini hedef alan bir strateji oluşturmuşlardı. Üstün olan güç çekildikten sonra da oluşan yeni güç dengesi içerisinde hızlı bir şekilde nihai hamlelerini yaptılar ve Güney Vietnam'ı tamamen devre dışı bırakarak
tamamen bölgeyi ele geçirdiler hikayenin sonunda. İşte Vietnam'ın bu hikayesi gerilla savaşının mantığına dair de çok güzel örnekler sunuyor bize. Vietnam örneğini ya da gerilla savaşına dair diğer örnekleri ele aldığımızda bu farklı örneklerde iki tane temel, hepsinde ortak olan iki tane temel özellik hemen göze çarpıyor. Bunların birincisi güç asimetrisi. İkincisi ise maliyet temelli yıpratma. İlk unsurun ne anlattığı çok açık. Gerilla savaşını tercih etmesi için bir tarafın diğer tarafın karşısına çıkmak istemesi için son derece mantıksız olacak derecede güçsüz olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. PKK'nın diyelim ki işte Türkiye'deki, Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki bütün güçlerini topladığını, bütün hepsini bir araya getirdiğini ve bütün bu gücü işte örneğin Türkiye'deki bir tane şehri ele geçirmek için seferber ettiğini ve bir operasyona başladığını düşünün. Sizce bu operasyona başladıktan sonra Türkiye'nin o PKK gücünü, üniformalarını giymiş, silahlarını kuşanmış o PKK gücünü ortadan kaldırması ne kadar sürer? Uçakları, tankları, helikopterleri, dronları, füzeleri ve çeşitli teknolojileriyle Türkiye'nin bu üniformasını giymiş, tamamen artık bir yere toplanmış olan bu karşısındaki orduyu imha etmesi oldukça kısa zaman alacaktır tahminen. Hatta yani sahada asker kullanmasına bile gerek olmayabilir. İşte karşı taraf da zaten bunu bildiği için, bu örnek olsun ya da başka bir örnek, bu duruma düşmemek, yani toplu halde imha edilmemek için karşı tarafın o asimetrik durumunu simetrik noktaya getirecek önlemler yapar. Yani karşı tarafın o asimetrisini oluşturan şey teknolojik üstünlüğüyse uçağı, işte drone'u, helikopteri vesaire, bunları kullanmasının anlamsız olduğu ve tekrar kendisi gibi elinde tüfeğiyle operasyon yapacak askerleri kullanabileceği durumlar yaratmaya çalışır ki aşağı yukarı bir simetri olsun. Birebir karşılaşsınlar. Bunu da yine bir örnekle açalım. Örneğin Afganistan'da ve Pakistan'da, dolayısıyla Taliban'ın çekildiği yerler olduğu için Afganistan ve Pakistan'da, kısmen Irak'ta ABD'nin yaptığı operasyonlarda en büyük yaşadığı zorluklardan bir tanesi bu grupların yerel halkın, yani savaşla ilgisi olmayan toplumların ya da kısmen entegre olmuş ama eline silah almamış grupların içerisine karışmasından kaynaklanıyor. Eğer ABD'nin bir dönem yaptığı gibi dronlarla hedef saptadığınızı düşünüp de gidip köyü böyle nokta atışı operasyonlar yapmaya kalkarsanız, yani teknolojik üstünlüğünüzden vazgeçmezseniz, Amerika'nın başına birçok kez geldiği gibi gidip sivilleri vurabilirsiniz. Ve işte bu da size çok daha büyük bir maliyet yaratır. Çünkü hem politik maliyeti artar, hem sivil masumları öldürmüş olursunuz, hem de orada ölen insanlar da gidip bu gruplara katılacaktır zaten bir intikam duygusuyla. Yani düşmanınızı yok edeceğinize tam tersini büyütüyorsunuz bu şeylerle. Haliyle bunu yapmamak adına ne yapıyor karşı taraf? Yani güç anlamında daha yukarıda olanlar bunlarla ancak destek verebiliyorlar ve yine sahaya botlarını sürmek zorunda kalıyorlar. Ki bu da zaten işte karşı tarafın tam olarak istediği şey. İkinci unsur da bu noktada devreye girer. Gerilla grupları karşı tarafta politik ve ekonomik bir kara delik oluşturmak üzere stratejilerini kurar. Onları bir karşılarına alıp yenmek üzerine değil. Yenme aşaması ancak adına stratejik savunma ve stratejik denge denilen aşamalar geçildikten sonra artık stratejik saldırı aşamasına gelinebilecek bir güç dengesi oluşmuşsa söz konusu olabilir. Dolayısıyla gerilla güçleri kontrol etmek istedikleri bölgede hak iddia eden diğer grup açısından bölgenin getirisinin götürüsünün altında kalacağı bir durum oluşturmaya çalışırlar. Yani o kadar çok zarar verirler ki, evet orayı kontrol edemezler belki ama o kadar çok zarar verirler ki karşı tarafa şu soruyu sordurtmaya çalışırlar. Yani biz niye burada varız? Buradan ne elde ediyoruz? Ve bunun karşılığında ne bedel ödüyoruz? Eğer o bedelin elde ettiklerinin üzerinde olmasını en azından karar alıcılarda sağlayabilirlerse, o zaman işte karşı tarafın gideceğini umarlar. Ve özellikle bu sömürgecilik dönemlerinde çok işe yaramıştır. Çünkü orada bulunanlar gerçekten de orada bir kar maliyet hesabı yaparak bulunurlar. Çünkü orası onlara sömürgesidir aslında. O yüzden bir ülke toprağında, mesela bizim PKK örneği gibi düşünelim. İkisi de vatan belliyorsa o zaman bu söylediğim mantığın hiçbir şeyi yok ve zaten bu tarz hareketler genelde başarılı olamaz. Ama bir sömürgeci güç varsa, yani Fransa'nın Vietnam'la ne ilgisi var, değil mi? Tek bir ilgisi var, oranın kaynaklarını sömürmek için bulunmuş orada. Dolayısıyla Fransa açısından konuyu şu şekilde değerlendirmesi çok olası. Biz
Vietnam'dan ne elde ediyoruz? Sömürge mantığı. Ve bunu elde etmek için ne kadar maliyet içerisindeyiz? İşte gerilla güçlerinin asıl amacı bu maliyeti getirinin üzerinde tutmak ve böylece artık o karar alıcılara ya buranın götürüsü getirisinden fazla oldu, biz niye kaynaklarımızı buraya harcayalım dedirtmek oluyor. İşte tüm bu yapıyı Amerika'nın Vietnam'dan çıkma kararında çok büyük etkisi olan ve Vietnam sonrasında da Amerikan dış politikasının en önemli belirleyicilerinden olan Henry Kissinger çok güzel veciz bir cümleyle ifade ediyor. Diyor ki Kissinger, gerilla kaybetmediği sürece kazanır. Geleneksel güç ise kazanmadığı sürece kaybeder. Gerçekten de gerilla savaşının özü bu cümledir desek yanlış olmaz. Tabii bu noktada son olarak bir ekleme yapmak da gerekli. Biraz önce söylediğim gibi gerilla savaşlarının aslında bu kadar başarılı olmasının iki tane temel noktası vardı. Birincisi, başarılı olan örneklerin büyük bir çoğunluğunun emperyalist güçlere, yani o topraklarla aslında hiçbir ilgisi olmayan sömürgeci güçlere karşı o ülkenin toplumu tarafından yapılmış olmasıydı. Ve bu aynı zamanda Soğuk Savaş dönemine denk geldiği için de ideolojik rekabet içinde olan iki bloğun bunlara bir destek vermesi söz konusuydu. Yani bir mücadeleye başladıkları zaman bir taraf çok uzakta olup onu böyle askerleriyle ve kaynaklarıyla beslemeye çalışan dışarıdaki bir ülkeydi ve yerel halk savaşıyordu. Bir nevi bir çeşit bağımsızlık savaşı şeyi de vardı başarılı örneklerinde. Ve aynı zamanda dediğim gibi ideolojik anlamda bir arka plan olduğu için de silah bulmak, para bulmak daha kolaydı bugüne göre. Ama Soğuk Savaş bittikten sonra zaten bu tarz artık özellikle 1960'lardan sonra dışarıdaki sömürgeci devletlerin devre dışı bırakılması söz konusu olduğu için sadece yaklaşık 20 yıl boyunca ideolojik düzeyde destek bulabilen mücadeleler kaldı ve 90'lardan sonra Soğuk Savaş'ın da bitmesiyle beraber bunlar da gerilediler ve böylece gerilla savaşlarında artık birçok başarısız örnek, yani başarılı örnekten çok başarısız örnek görülmeye başlandı. Artı olarak yine 80'lerden sonra özellikle askeri teknolojilerde ve gözetim teknolojilerinde çok önemli atılımların yapılması, işte uydu teknolojileri, uyduya dayalı gözetimler, insansız, silahlı silahsız hava araçları, güdümlü füzeler vesaire özellikle politik riskleri azaltan çok önemli teknolojilerin çıkmasıyla bu vurkaç yapma meselesi de çok zora girdi. Ve bütün bunlar toplandığında da gerilla örgütlerinin işi çok daha zor hale geldi. 1900'lerin başından 1900'lerin sonuna kadar geçen sürece göre ve böylece gerilla savaşları yavaş yavaş ortadan kalkmaya da başladı. Evet, gerilla savaşları ve stratejileriyle ilgili söylenecek çok şey var. Ama bu video yine de iyi bir başlangıç oldu bence. Çünkü şimdi bu gerilla savaşlarının gerilemesiyle beraber yerini gerilla savaşlarının ilk çıkış dönemindekine benzer türden gerilla savaşları almaya başladı. Ona bugün hiç girmedik. Bizim bildiğimiz anlamıyla girdik. Ama gerilla savaşları aslında bir savaş, klasik savaşların bir yan faktörü olarak başlıyordu. Özellikle devletler arası savaşta 1800'lerde Napolyon savaşları ile birlikte başlayan bir olgu ama daha sonra bir ana strateji olarak devlet dışı örgütler de kullanıyordu. Ama şimdi mesela Ukrayna örneğinde görme ihtimalimiz olduğu gibi o ilk şekliyle yeniden gündeme alınması söz konusu olabilir. O yüzden de gerilla savaşına dair böyle bir başlangıç yapmak önemliydi bugünlerde. Tabii umarım Rus-Ukrayna savaşı buralara evrilmez ve bir uzlaşı sağlanır. Önce bir ateşkes ve ardından da uzun erimli bir barış süreci başlatılabilir bu meselede. Bizler yeni videolarla tüm süreçleri ve tüm kavramları takip ediyor olacağız. Sizler de bu takipte bulunmak istiyorsanız abone olarak yeni videolardan haberdar olabiliyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.